belki de Interstellar'dan sonra beni en çok etkileyen Matthew McConaughey uzay temalı filmidir. Evet, Ya da iki onun tane da var. başlangıç noktası sonra yıllar sonra bu Tabii. sefer başrole geldi. Evet. Bayağı da etkileyici bir rolde yani. Bilim gerçekliğin üzerine süs koyup söylemez. Gerçekliği, örneğin deprem ihtimali burada %50'nin üzerindeyse bunu net bir şekilde ifade eder. Can mı sıkar, can sıkar. Değerli bir film ki çoğu farklı literatür kaynaklarında da ben hep şey görüyorum işte bilimsel olarak en doğru film, en mantıklı film olarak sınıflandırıyor Contact. Bunda da tabii ki Carl Sagan'ın etkisi var. Toplumları bir arada tutmak isteyen, beşeri anlamda sistemleri kullanan bir otorite için bilim insanlarının söylediği şeylerin çoğu rahatsız edici. Şu anda biz kendi galaksimizin merkezi, yani kara deliğimizin bir supermassive black hole dediğimiz şeyin etrafında Ayrıca bir dönüyoruz. Muse şarkısı. Evet. Merhabalar, Dollywood'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İbrahim Cem Özsefil, daimi partnerim Atabey Ünlü ve bugünkü konuğumuz Muhsin'le birlikteyiz, Muhsin Doğan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tekrar davetimizi kabul ettiğin için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Önce sana dönmek istiyorum Muhsin. Tabii. Belki kariyerin hakkında, işte background'un hakkında biraz hem bizi hem dinleyicileri, izleyicileri bilgilendirmek istersin. Tabii. İsmim Muhsin Doğan. Aslında ben iktisat çıkışlıyım ama daha sonrasında interdisipliner bir bölümde master'ımı ve doktoramı tamamladım ODTÜ'de. O zamanlar interdisipliner çalışmanın avantajından faydalanarak birçok alanda okuma ve derinleşme fırsatı buldum. Araştırma görevlisiydim. O bittikten sonra Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nda bir 5 yıl kadar çalıştım. Orada komünite programları yürüttüm, yönettim. Daha sonrasında ise 2 yıldır Focus Doğa için liderler programında yönetici olarak çalışıyorum. Şu anda hem bugünkü konularla da alakalı hem insanları bilgilendirecek çalışmalara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hem de bir komite programımız var. Geleceğe gerçekten sürdürülebilirlik anlamında samimi bir katkıda bulunmak isteyen gençlerle 1 yıllık 9 aylık bir yolculuğa çıkıyoruz. İlgi alanlarım arasında da aslında astronomi, geniş uzay bulunuyor. Evet, zaten ben de seni biraz öyle tanımıştım. Bir Focus etkinliğinde astronomiyle ilgili konuşurken tanışmıştık ve yani hem senin anlatış şeklinden hem de bilgi üzerinden etkilenip yani seni konuk etmek istiyordum. Böyle bu zamana denk geldi. Çok teşekkürler. Rica ederim. Bugün de aslında senin de ilgi alanın gayet ilgi alanı olan o astronomi konularından Contact'ı konuşacağız. Contact 97 yapımı bir film. Ve aslında belki de en önemli kısmı ünlü bilim insanı hem de yani her şeyiyle harika bir insan olan Carl Sagan'ın bir kitabından uyandım aslında Contact filmi. Carl Sagan'ın Contact isimli gene bir kitabı var 1985 yılında yayımlanan. Oradan Robert Zemeckis'in uyarladığı bir filmden bahsediyoruz. Tabii önce o ilginç olan da Carl Sagan aslında film olarak yazmış bunu. Evet. Tretman olarak düşünmüş ama sonra o zamanlar yapamamış. Sonra kitaba çevirmiş ama sonra bir şekilde iş sinemaya aktarılmış. O da ilginç bir detay gibi geldi bana. Onun dışında hep aslında film setinde de bulunmuş. Her zaman bilimsel danışmanlık vermeye çalışmış. Maalesef tam filmin çekimleri sırasında Carl Sagan'ı kaybettiğimiz için belki bir cameo'su bile olacakmış filmde. Belki görecektik ama maalesef olmadı. O bakımdan da aslında gerçekten de değerli bir film ki çoğu farklı literatür kaynaklarında da ben hep şey görüyorum işte bilimsel olarak en doğru film, en mantıklı film olarak sınıflandırıyor Contact. Bunda da tabii ki Carl Sagan'ın etkisi var. Onun için önce bir belki Carl Sagan hakkında bir konuşmak gerekir çünkü ya bilimin popülerleşmesinde de çok büyük katkısı olan bir insan. Kesinlikle, Her şeyden kesinlikle. ayrı olarak. Senin belki Contact filmi olabilir. Carl Sagan'ın senin buraya yönlenmende bir etkisi olduğunu yani senin için önemi ne Carl Sagan? Belki oradan başlayabiliriz. Tabii yani seve seve bu konuyu konuşmak isterim zaten. Yani Carl Sagan çok iyi bir bilim iletişimcisi ki onun yetiştirdiği insanlar da bu bilim iletişimi alanında çok ciddi katkılarda bulunuyor. Kısaca belki dinleyicilerimiz için bilim iletişimi neden önemli ondan biraz bahsetmek tabii. lazım. Bu çağda özellikle artık bilimin daha da kompleks problemlerle uğraştığı, kompleks sorunları çözmeye çalıştığı çağda bilim ile halk arasındaki dilsel bağlantıyı kurmak çok güç. Bu 1950'lerden sonra bir problemdi ve bilim dünyasının yaptığı çalışmaları insanlara anlatmak ve o insanlara buna ikna edip onların vergilerinden bilimi fonlamak çok güçtü. Carl Sagan bunların başını çeken iletişimcilerden bir tanesidir. Aslında daha
İlkel bir örneği belki Einstein verilebilir. Einstein de çok popüler bir bilim insanı ve bilim iletişimcisi sayılabilir. Bilimi halkın anlayabileceği, pratik edebileceği, uygulayabileceği, bu uygulamayı bilimi yapmak anlamında değil, basit anlamda Evet, ya çünkü bir şekilde halka da geçirmek gerekiyor. Yani biz bazen çok üstencil bir dille alıştığımız şekilde konuşuyoruz ama karşıya geçmekte zorlanıyoruz. Aslında Kesinlikle. hakikaten onun iletilebiliyor olması da gerçekten çok önemli bir faktör. Yani. Katılıyorum. Carl Sagan da bunların en iyi temsilcilerinden bir tanesi. Beni hatta vücudumda dövmesi bile var. Hani çok etkileyen bir sözü vardır. Every star may be a sun to someone diye. Bunu gerçekten bugün de konuşacağımız konuyla ilintili olarak koskoca evrende yalnız mıyız değil miyiz sorusunu matematiksel olarak cevaplamaya çalıştığı zaman bunun olasılıksal anlamda mümkün olduğunu, yüksek bir olasılıkta olduğunu anladıktan sonra satırlara dökmüştür. Mühim bir insandır kendisi. Belki de şu anımızın en eksiği Carl Sagan gibi bir bilim iletişimcisinin eksikliği oldu belki de. Mesela bunu en çok pandemi zamanı yaşadık. Kesinlikle. Yarım bilen insanlar bu işi başkalarına anlatmaya çalışınca daha çok insanların kafasında bilimsel gerçeklikler bozuldu belki de. Tabii. Ve bunun ne kadar önemli olduğunu aslında canlı kanlı gördük. Belki Carl Sagan'ı yakalayamadık biz. Kesinlikle. Onun belki bilimsel öğretileri ya da onun yaygınlaştırmaya çalıştığı felsefeyi okuduk ya da belli yerlerden izledik ve dinledik ama bu pandemi sırasında aslında bu tarz insanların halkı bilgilendirme konusunda aslında ne kadar büyük bir iş yaptığını onların eksikliğiyle tecrübe etmiş olduk. Çok bir çok nevi. katılıyorum. Yani hem pandemi hem İstanbul'dayız şu anda. İstanbul'da AKM stüdyolarında. Hem müsilaj meselesi. Örneğin herkesin anlayabileceği ve idrak edebileceği şekilde aktarılamadı. Deprem gerçeği. Mesela Naci Görür çok değerli, kıymetli bir profesör. Elinden geldiğince anlatmaya çalışıyor ama yine bir sınır var. Evet. Yani Carl Sagan kadar ki onun öğrencilerinden biri Neil deGrasse Tyson kadar bunu düzgün aktarabilen insana ihtiyacımız var. Evet, kesinlikle. Şu an ya şu zamanlarda bunun eksikliğini daha da fazla yaşıyoruz. Belki bilim hiç olmadığı kadar da hayatımıza girdi son zamanlarda. Artık yani hayatın her yerinde. Mesela sporda istatistik biliminin kullanımını her zaman artıyor gitgide. Hayatımızda da öyle. Yani işte Covid üzerinde konuşuyoruz. Aşı olmasa belki şu an hala evlerimizdeydik yani. Kesinlikle. Her geçen gün daha çok hayatımıza girince hakikaten belki de onun eksikliğini daha çok arıyoruz. Yani belki yavaş yavaş filme de geçmek gerekirse beni en çok etkileyen bir şeylerden biri de aslında bir kadın bilim insanı görüyoruz ve onun yaşadığı zorluklar üzerinden de ilerleyen bir hikaye var. Bu tarafıyla da aslında bence çok ilham verici. Kesinlikle. Ben ya film hakkında araştırma yapıyorken bilmiyordum. Film hakkında araştırma yaparken öğrendim. Jill Tarter isimli bir bilim insanından esinlenmiş aslında. İşte 1995'te hatta daha sonra bu yine uzayda işte canlılık aranmaya çalışırken işte Phoenix operasyonu projesinde de bolca çalışmış. Ondan esinlenmiş olması da beni epeyce etkilemişti. Aslında ya başrolde gördüğümüz El isimli karakter işte ondan esinlenen radyo astronomisi yapıyor. Yani nasıl açıklamak gerekir bilmiyorum ama işte radyodan duyduğu seslerle uzaydan bir yaşam kaynağı aramaya çalışıyor. Ve buna da radyo astronomisi diyor ve aslında bu hakikaten bir alt bilim dalı. Yani orada film için uydurulmuş ya da Carl Sagan'ın yazdığı bir şey değil. Belki önce buradan başlayabiliriz. Mesela sen filmin bu konudaki yaklaşımını nasıl buldun? İsabetli mi değil mi? Ya da belki radyo astronomisi hakkında biraz bilgi verebiliriz dinleyicilere. Tabii ki çok isterim hatta bu konuda konuşmayı. Aslında bu alan şunu varsayıyor. Dışarıdaki evrende bize benzer canlıların olma ihtimaline karşılık onların da bizle beraber benzer teknolojileri geliştirme ihtimalini, ki bu fizikçi Fermi'nin bir şeyidir, hesaplamasıdır. O ihtimal dahilinde bizim radyo frekanslarımızın başka bir canlılık tarafından bulunup bulunamayacağı ya da biz onlarınkini bulup bulamayacağımıza dair bir proje. Baktığımız zaman basit bir mantığı var. O dönemin teknolojilerini düşündüğümüz zaman da büyük radyo teleskopları inşa edebileceğimiz bir dönemde olduğumuz için bu projelere kaynak ayrılıyor. Film tarafına gelirsek de filmle ilgili herhalde şeyi söylemek gerekir. Bu film Interstellar'dan sonra daha doğrusu önce bu çekildiği için bundan sonra Interstellar iki benzer kümede kesişiyorlar. İkisinin de
bilim danışmanı diyebileceğimiz iki insan var. Yapımcısı var bir tanesinde. Diğerinde de işte Carl Sagan'ın kitabına dayanıyor. Bunlar gerçek bilim insanları. Interstellar'da da Kip Thorne vardı. Kip Thorne da Nobel ödüllü bir fizikçi ve scientifically yani bilimsel olarak gerçeğe çok yakın filmler bunlar. Evet. Yani orada gördüğümüz, filmin içerisinde gördüğümüz tüm sahnelerin bir gerçeklik payı var. Bir de şunu unutmamak lazım. Yönetmeni bu filmi yapımcısına kaptırmamış bir Evet, o da yönetmen. çok önemli gerçekten. Yani belki bundan ileride de bahsederiz. Otör sineması örneklerinden bir tanesini bence temsil ediyor. Evet. Çünkü filmin en sonundaki karesine kadar yönetmenin sözünün geçtiği için belki de bu kadar her şey dengeli ve Hollywood'a yerinde. kurban olmamış diyebiliriz aslında yani. Kesinlikle, Çünkü kesinlikle. yani bazen bilimsel gerçekleri konuşmaktansa böyle ütopik şeyler izlemek ya da Evet. konuşmak yani izleyicileri daha fazla ne bileyim şey yapabiliyor, cazip gelebiliyor. Tabii. Ama bu filmde yani keza Interstellar'da, bu arada biz Interstellar'da konuşmuştuk. Dinlemek, izlemek isteyen olursa onda da yine eski bölümlerimizde var. Orada da ya Kip Thorne'un mutlaka etkisi var. Burada da Carl Sagan'ın. O bakımdan hakikaten bilimsel olarak epey gerçeğe yakın şeyler izliyoruz. İşte mesela Kesinlikle. radyo astronomisi diyoruz. Bu hakikaten olan bir şey. Onun dışında tekrar orada şeyi de görüyoruz aslında. İşte Ellie karakteri özelinde hakikaten NASA içerisinde bir birimin olduğu ve bu birimin uzay araştırmaları yaparak işte uzayda canlılık var mı bunu radyo astronomisi aracılığıyla öğrenmeye çalıştığını görüyoruz. Bu da aslında hakikaten Amerika'nın işte NASA bünyesinde bir süre devam etmiş bir projenin bir parçası. Bu projede işte SETI olarak adlandırılıyor yani Search for Extraterrestrial Intelligence diye. Biraz belki 60'larda başladığı söyleniyor. Yani Evet. o ilk kıvılcımın biraz da belki Soğuk Savaş'ın etkisi o dönemde. Evet. Bir uzay yarışı var o zamanlarda işte Apollo'nun o bitirdiği o uzay yarışı var. Onun da etkisiyle aslında bir savaş başlıyor. Bunun etkisiyle başlıyor. İlk 11 ışık yılı uzaklıktaki Epsilon eridimi ve Tau Ceti yıldızlarına bakmışlar ve Evet. orada bir canlılık, bir sinyal aramışlar ama o proje aslında bir sonuca varmamış. Ama burada mesela Ellie özelinde yine benzer şekilde araştırmalar yaptığını görüyoruz. Hatta Ellie'nin gittiği yerler mesela Porto Rico'da Arecibo gözlem evine gidiyor. Bu gerçi hakikaten böyle var bir yer. Var. Yani Evet. gerçi 2020'de galiba maalesef yıkılmış. Yıkıldı. Hatta onun yıkımla ilgili internetten küçük bir araştırmayla dinleyicilerimiz bulabilir görüntülerini. Tekrar bir daha bunu inşa mı etsek derken radyo astronomisi biraz şeyini kaybetti bilim çevreleri tarafından. Çok fon bulunabilen bir alan değil. Çünkü çok daha kuvvetli teleskoplarımız, çok daha kuvvetli aletlerimizi, enstrümanlarımızı atmosferin dışına gönderip de bir şeyler de yapabiliyoruz. Ama filmde o şeyi çok iyi görüyoruz. Yani filmin bir kez o görselliği insanların kafasında yani karmaşık konuları insanların kafasında o görselle besledikten sonra çok güzel bir şekilde anlatıyor. Ve orada da işte kulaklığı taktığı ve dışarıdan seslerin geldiği bir sahne var. Çok kıymetli ve Evet. inanılmaz bir sahne. Bence de izleyicileri daha çok fonksiyonlarla, denklemlerle, sayılarla yormaktansa gerçekten onlara bir şeyleri gösterip, anlatıp ve kullanılan devasa aletlerle aslında bir şekilde temsil ettikleri için bence de anlatım konusunda benzer filmlerine göre bence daha başarılı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü dediğim gibi zaten Carl Sagan'ın aracılık ettiği hatta yani kitabından uyarlanma bir film olduğu için bilimi yayma ve bunu halk seviyesinde yayabilme konusunda bence de gayet başarılı Tabii. bir örnek olarak gösterilebilir. Evet, filmin üzerine durduğu soru da çok etkileyici. Hala beni etkiliyor. Hala tüylerim diken diken oluyor. Yani gerçekten dışarıda bir yaşam var mı ve buna erişebilir miyiz? Çünkü gökyüzüne baktığımızda geceleri parlak bir şehirden uzak bir yerde gökyüzüne baktığımız zaman gözle yani çıplak gözle görebildiğimiz yıldızlar ve nesneler, uzay cisimlerinin bize yakınlığı yani neredeyse 1000 ışık yılı kadar bile değil. Ve burada bahsettiğimiz mesafe yani 1000 ışık yılı insanların kafasında şöyle canlanabilir. Bize en yakın yıldız Proxima Centauri 3.8 ışık yılı uzaklıkta. Yani şu anda hepimiz saniyede 300.000 kilometre hıza çıkabilsek oraya 3.8 yılda varabiliyoruz. 1000 ışık yılı dediğimiz yer çok daha uzak ve
Güneş sistemimizin dışında bir galakside bu tarz bir yaşam olma ihtimalinin aranması ve oradaki bilim insanının bunun için yanıp tutuşması ve bunun anlatımı gerçekten çok kıymetli filmde. Evet, film yani o içinde. pure science derler ya, hakikaten çok saf bir bilim aşkı var. O saf Tabii. bir merak var orada ve onun peşinden aslında hep koştuğunu görüyoruz. O bakımdan hakikaten çok etkileyici yani ve böyle biraz araştırınca işte forumlarda, Twitter'da falan hakikaten yani zamanında Kontak filmini izleyip de bilim insanı olmak ya da bilime gönül veren çok fazla insan olmuş. Yani kitap Kesinlikle. okuyarak, filmi izleyerek. O bakımdan da filmin öyle bir etkisi olduğu aşikar yani. Onun dışında belki şeyi de konuşabiliriz. İşte bu uzay yolculuğu mevzusu. Hep o da çok fazla konuşuluyor edilir. Burada da böyle filmin sonuna doğru işte Jodie Foster'ın karakterinin bir araçla diyeyim. Yani o aracın üzerine çok konuşmaya belki gerek yok yani. Onun Evet. gerçekçiliği yani tartışılır çok şey değil. Ama o uzay yolculuğu. Cem, şunu unutmamak lazım, belki dinleyicilere de onu eklemek lazım. Carl Sagan çocukluğundan beri bunun hayaliyle yanıp tutuşan bir insan. Yani çocukluk çizimleri, daha çok ufakken yaptığı çizimler, annesine gösterdiği çizimler, bunların internette bir örnekleri var. Hep bir uzay yolculuğu ve yıldızlar arası seyahati hayal eden bir bilim insanı ve yazar. O yüzden o daha fantezi ürünü olan 90'larda, belki o normalde şu anda bize çok garip geliyor ama çok normal. Şu andan bakınca da ben çok anlaşılır ve güzel buluyorum, yani iyi bir dokunuş. Orada da şeyi de çok hep kullanıyoruz. Filmde birkaç kere geçiyordu zaten. Babası söylüyordu özellikle ana karakterin. Evet. Carl Sagan'ın söyledi işte eğer dünya dışında bir hayat yoksa, bir şey yoksa hakikaten o waste of space diyor. Aynen, O tabii, kitapta tabii. da galiba çok Tabii, geçiyor tabii. ve Carl Sagan'ın çok fazla söylediği bir şey. Ya her yerinde aslında onun izi hissediliyor. Kesinlikle. Yani şöyle düşünelim. Belki orada büyüklüğü dinleyicilerimize tahayyül etmeleri için bir fırsat vermiş oluruz. Biz şu anda Samanyolu galaksisinin içerisinde bulunan bir güneş sisteminin etrafında dönen bir gezegendeyiz. Ve bu galaksinin genişliği 100.000 ışık yılı uzak bu boyutunda, çapında ve biz merkeze yaklaşık 30.000 ışık yılı kadar yakındayız ve gözlemleyebildiğimiz çevredeki yıldızlarda bize benzeyen gezegen sayısı 3000'in üzerinde. Yani bu korkunç bir rakam. Sadece bizim galaksimiz için geçerli. NASA'nın bir Ultra Deep Field projesi vardır. Orada Hubble'a çektirdikleri, daha sonrasında James Webb teleskopuna çektirdikleri bir fotoğraf vardır. Dinleyicilerimiz belki podcast kaydının altına link olarak koyarız. Orada yani binlerce galaksinin fotoğrafı var ve muazzam bir şey yani. Kesinlikle. Yani mesela biz İstanbul'da bir yerden bir yere gidince bile bu İstanbul ne kadar büyükmüş diyoruz ama aslında dünyanın, evrenin, uzayın büyüklüğü yani akla sığmaz bir şey. Yani onun için hakikaten böyle üzerine biraz kafa yorunca, biraz düşününce hakikaten ya onun dışında bir canlılık olmaması ya çok olanaksız gibi geliyor yani. Evet, bilmiyorum. yani belki vardır, belki yoktur ama öyle hissettiriyor insana. Ya matematiksel olarak olmama olasılığı yok ama o canlı formlarının hangi noktada bize benzediğiyle ilgili orada tabii ki şeyler soru. Bizim bildiğimiz canlılık değil tabii muhtemelen. Yani belki biz kafamızda düşündüğümüz hep insansı şeyler bekliyoruz ya. Tabii. Aslında muhtemelen öyle de değil. Ya öyle olmak zorunda da değil zaten. Aynen öyle. Biz bu yaşlı dünyanın üzerinde 5 tane büyük yok oluş sonrasındaki evrimde var olduk. Ve bundan öncesindeki son yok oluşta var olan canlı türleri bizden kat ve kat boyları yüksek. Çok büyük memelilerdi, dinozorlardı. Ve tesadüfi bir göktaşının çarpmasından sonra yaşam neredeyse 50-60 santim düzeyindeki canlıları yaşatacak dereceye düştü. Ondan sonra bu noktaya geldi. Belki bunların daha farklı versiyonların yaşandığı gezegenler vardır. Belki bizden daha ileriye gitmiş de canlılar Aynen vardır. öyle. Zaten bu çok uzun zamandır sorulan bir soru. Drake Equation, Drake denklemi olarak geçen denklemde zaten aslında bunu birazcık matematiksel olarak anlamlandırmaya çalışılıyor. Yani eğer bir yıldızın çevresinde dönen gezegenler varsa bu gezegenlerin kaç tanesi aslında yaşama uygun? Bu yaşama uygun gezegenlerde bir yaşamın başlama olasılığı ve bu yaşamın teknoloji üretebilecek seviyeye gelme olasılıklarını tartışan denklemler var. Ve tabii bu denklemlerin de aslında tek düze tarafları yok. Çünkü senin dediğin gibi ya bir canlılık türü şu an ikinci yok oluşunun aslında basamaklarındaysa ve biz 5. basamağı zaten görmeyeceğiz belki de. Ve onlar
biz geçip gittikten, insan ırkı belki de yok olduktan sonra onlar bizim seviyemize gelebilecek. Kesinlikle. Ya da geldi, bitti ve yok oldular. Ve biz onlardan sonra geliyoruz. Olabilir. Kesinlikle. Yani şunu da belki eklemek lazım. Şu anda biz kendi galaksimizin merkezi, yani kara deliğimizin bir supermassive black hole dediğimiz şeyin etrafında Ayrıca bir dönüyoruz. Muse şarkısı. Evet. Onun etrafında dönüyoruz ve bir tam turumuz, yani galaksi etrafında bir yılımız bizim yaklaşık 250 milyon yıla eşdeğer. Yani bir başladığımız noktadan ötekine gittiğimizde 250 milyon yıl geçiyor. En son başlangıç noktamızda dinozorlar vardı. Şu anda yeryüzünde insanlar var. Şimdi biz bu hikayenin bu noktasındayız ve canlılık bu noktaya kadar evrildi. Ama biz sadece kendi galaksimizin belirli sınırlı bir alanında konuşuyoruz. Bu galaksinin diğer kollarında da güneşler var. Ve bu güneşlerin bazıları bizim güneşimize çok benzer yaşlarda. Ve orada da benzer bir şeyin oluşma olasılığı çok yüksek. Fizikçi Fermi'nin bir paradoksal önermesi vardır. Hypothetically, yani varsayımsal olarak biz bunları olabileceğini matematiksel olarak söylüyoruz ve ortalama bizim galaksimizde bir medeniyetin yaşının 4000 yıl olduğunu düşünüyoruz. Bu 4000 yılı aldığımız zaman, yok oluşları da dahil ettiğimiz zaman bize benzer insanlara olma olasılığı çok yüksek. Ama şöyle bir paradoksal durum var. Bizim onlara erişme ya da onlarla iletişim kurma ihtimalimiz biraz Çok zor. zor. Evet, yani O çok- yüzden de ünlü sorusu herhalde şeyi sormuş. Where is everyone? diye Ha, bir kesinlikle. yemekte iş arkadaşlarına sormuş. Belki de ya bu sorunun cevabı belki de bizim yaşam süremizde yer almayacak. Belki de yer alacak, bilmiyoruz. Evet. Ama sorulması bence çok önemli bir soru ve bu filmde de bir miktar tartışılıyor. Aslında biz hani taxpayer money harcayacağız burada Evet. deniyor. Ve bunun önemini belki de hani o kadar iyi anlayamayan insanların protesto ettiğini görüyoruz. Ya da Hı hı. farklı kollardan bakan, dini, felsefi, farklı açılardan bakan insanların protesto ettiğini görüyoruz. Evet. Ve bu soru sorulmaya devam edildiği sürece galiba her zaman karşısında olanlar ve yanında olanlar olacak ama bu sorunun cevabını mı aramak, cevabına mı ulaşmak, yoksa bu soru sorulurken geçen süreçte elde edilen bilimsel gelişmelerin mi önemli olduğunu da bence film bir miktar vermeye çalışıyor. Katılıyorum. Çünkü ana karakterimiz sonuç odaklı bir insan değil bence. Hı hı. Çünkü o bir sonuca ulaşmak değil, merakını gidermenin ötesinde her zaman yeni meraklar edinmekle meşgul olarak görüyoruz. Kesinlikle katılıyorum. Bilmiyorum nasıl yaklaşıyorsun ama bir bilim insanı, sizce bilim insanı tarifi olarak bu nasıl bir tarif? Şimdi o noktada şunu da bir yere yerleştirmemiz lazım. Jodie Foster'ın karakterimizin oynadığı persona aslında inancı olmayan bir persona. İşin ilginç tarafı, normalde de kendisinde inancı yok. Karşıdaki o oyuncu Steve McConaughey, o Interstellar. Matthew McConaughey. Steve nereden çıktı? Matthew, özür dilerim. Evet. Matthew'in de inançlı biri olduğunu biliyoruz. Orada bir Film- çatışma var aslında. Evet, orada bir çatışma var. Gerçek dünyada da bunlar aynı karakterde, aynı personada, ne kadar oynasalar da. Ama şunu görüyoruz. Jodie Foster tam olarak bir bilim insanının sahip olması gereken iki şeye sahip. Bir, meraklı. İki, kuşkucu, şüpheli. Bu bir insanı zaten bir yerden bir yere getiriyor. Böyle insanların söylediği şeyleri zaten dinliyoruz. Carl Sagan da öyle birisi. Ama şuna bakmak lazım. Oradaki taxpayer hikayesinde diğer insanları niye ikna edemiyoruz sorusunun cevabı gerekiyor. Biyolojik varlıklar olarak bizlerin bir konuda gerçekten miyopluğu söz konusu. Örneğin buzulların her birinin tamamen dünyanın üzerinden yok olmasının matematiksel hesabı yapılmış. 40 bin yıl kadar sonrasına işaret ediyor. Ve şu andaki bir insan bunu gerçekten umursamayabiliyor. Ama 40 bin yıl sonrasıyla şu andaki arasındaki korelasyonu, yani bağlantıyı çok da iyi bilmiyoruz. Bunun birçok sebebi var ama en temel sebeplerinden bir tanesi gerçekten biyolojik ömrümüzün ötesinde bir vizyona çok sahip değiliz. Evet. Filmde de orada bir dini şey vardı, tartışma vardı. Uzun saçlı sarışın abi, hatırlayamadım ismini. O orada şey yapıyordu. Yanlış da hatırlamış olabilirim bu arada. Filmi izleyenler için şey yapayım, izlemeyenler için de özür dileyeyim.
Oradaki hikayede ikna olmadıkları noktanın aslında biz şu olduğunu çok net görüyoruz. Yani bunun anlatıları, kendi anlatıları içerisinde bir yeri yok. Evet. Kendi dini anlatılarının Evet. içerisinde bir yeri yok. Çünkü yani bir insanın varlığı, başka bir gezegende varlığı onları çok ilgilendirmiyor. Hı hı. Çünkü bunu merak edebilecek bir vizyona sahip olabilmek için bir şeylerden kuşku etmek gerekiyor. Evet. Zaten dogmatik fikirleri de zaten burada eliyoruz. Evet, Yani evet. Zaten bunu potansiyel bir tehdit olarak görüyor. Aynen Kendisi öyle. için bir tehdit yani. kesinlikle Evet, çünkü yani kendi inanç sisteminin bir yıkılışı olarak Hı. belki de görüyor. gibi düşünüyorlar. Modern zamanlarda artık bu 2000'li yılların başında bazı kiliseler bunu kabul etti ve gerçekten bilim için kendi bilim insanlarını fonlamayı falan düşündüler yani. Hı. Aslında baktığınız zaman bir bütüncül yapıysa bu bütüncül yapının da ortak bir noktası olabilir. Evet. Sagan'ın sözünde şey vardır. Tanrı diye bahseder. Tanrı eğer bu evreni sadece bizim için yarattıysa büyük israf etmiş. Yani Hı hı. orada yine bir tanrı vurgusu var. Evet. Hypothetically. Evet. Yani Hı hı. varsayımsal olarak. bir var. Yani bu çok kıymetli bir şey. Yani hiçbir bilim insanı bir şeyleri reddederek başlamaz. Olasılıksal olarak bunların imkanını olduğunu bir kenara koyar. Ama yanlışlayabildiği noktada bilgileri, hipotezleri üzerine gitmeye çalışır. Yani dediğim gibi bu vizyon meselesi herhalde. Bence de ve bu vizyonun aslında ana karakter üzerinden ne kadar çok yansıtıldığını ve ne kadar çok karşısında durulduğunu da görüyoruz aslında. Filmin ikinci yarısından sonra artık bu uzaydan gelen bilgilerle bir makinenin inşasının kararına başladıktan sonra ve bunun bir aslında ulaşım aracı olduğu Hı hı. hani tahmin edildikten sonra zaten yapılan o bir nevi dava kısmı gibi bir kısım var. Kimin Evet. seçileceği ve herkesin yargılandığı sanki bir nokta var ve orada da aslında ne kadar merakı ve istekleri o araca binmek olsa da kendi ideallerinden vazgeçmeyen bir ana karakter görüyoruz. Çünkü sorulara hala düşündüğü gibi cevap veriyor ve bu sorulara verdiği cevap onun fırsatını elinden alacak olsa da yine de bundan vazgeçmiyor. Orada bir Ve duygularına teslim olmuyor. Evet, Yani orada duygularına bir hala teslim scientific olmuyor. bir fact ortaya koymaya evet, çalışıyor. belki Hı. de o an tamam evet hani mantıklı bir şekilde evet ben Tanrı'ya inanıyorum olabilir deyip şey yapsa belki de o araca binip giden insan olacaktı. Hı hı. Ama yine de vazgeçmiyor bilgilerinden ve inandığı şeyden vazgeçmiyor. Merakından ve o skeptik yapısından hiçbir zaman vazgeçmiyor ve onu belki de hem yaşamını kurtarmasına bir nevi sebep oluyor hem de gerçekten o uzay aracına binmesine sebep oluyor ve burada bence Mesela aynısı mesela filmin en sonunda da oluyor. Mesela Evet. işte en son karşısına çıktığında işte hakikaten uzaya gitti geldi mi gitmedi mi falan tartışması Hı hı. olduğunda mesela ona soruyor. Mesela kendi kanıtlarını sayıyorlar ve karakterin söylediklerini düşünüyor. Mesela bunlar yeterince kanıt değil diyor. Hala orada bile o bilim insanı şeyinden Evet. çıkmıyor yani. Çünkü onun duyguları, aklı gittiğine %100 emin. Hı hı. Ama scientific yani bilimsel olarak onu kanıtlayacak bir şey yok elinde. Evet. Yani Tabii. kayıt yok, herhangi bir şey getiremedi. Onları düşünce mesela orada bile ya ben sizin dedikleriniz evet kanıtım olmadığı için saklı olabilirsiniz diyor. Orada bile hala o şeyinden kopmuyor yani. O da hakikaten ilginç bir detay orada. Evet bence de o bilimsellik ve bilimselliğin sabit kalması belki de hani istatistiki açıdan ne kadar tek bir insanın gözleminin ve kanıtsız bir gözleminin aslında geçerli olamayacağını bile orada yansıtmaya çalışıyorlar izleyiciye. Ve bu dediğin gibi belki çok ufak bir detay, belki de izleyicinin belki de alacağı ya da almayacağı bir detay, onu bilemeyiz. Ama onu bile oraya koymak aslında gerçekten bilimsel bütünlüğe Hı hı. ve bilimselliğin aslında ana materyaline ne kadar dokunmaya çalıştıklarının bir göstergesi bir yandan da. Çünkü biz bilimselliği her zaman şeylerde arıyoruz. Aslında bir göktaşı patlatılması için işte 1 milyon ton TNT gerekir gibi böyle doğru rakamlarda arıyoruz ama bilimsellik demek aslında ne kadar bilimsel metoda sadık kaldığın ve bunu ne kadar yaşatabildiğinle de alakalı ve bu felsefeyi bunu yansıtabilmek aslında daha zor. Tabii. Ya özellikle bilim iletişimi alanında bunu bilim insanları çok büyük hatalar yaparak yapıyorlar. Örneğin dün bir vakıfta eğitimimiz vardı. Orada bilim iletişimi anlatırken örnek verdim. Nature dergisinde yayınlanan Quantum Wormhole haberi, daha doğrusu enformasyonu, malumatı tamamen yanlış yönlendiriyor insanları. Ortada bir şey yok, kanıtlanmış bir şey yok. Yani
yanlışlanmış bir şey yok. Bir olasılıktan bahsediyoruz ama Biraz da popüler tarafını köpürterek belki daha aynen fazla öyle. okumak için. Aynen öyle. Bunun benzerini füzyon reaktörleri için de aynı şekilde yaşamıştık. Amerika'da bunun basın açıklamasında tamamen bilim insanlarının bilerek ilgi çekici bir şekilde bunları aktarmalarını bir yerde anlıyorum. Fon almaları lazım. Ve o fonu almaları için insanların anlayacağı şekilde böyle Evet. yapıyorlar ama Ki onu da filmde görüyoruz. Yine fon bulmak evet, için bayağı aynen çabalıyor öyle, mesela. aynen öyle ve bu alanlarda fon bulmak gerçekten zor ama iletişimi yapacak insanların uzmanlığına da saygı duymak lazım. Ana karakterimizi belli bir noktadan sonra konuşturmuyorlar Tabii. filmde. Tabii. Çünkü bir bilim insanının sadeliği, o çiğ bir şekilde her şeyi aktarmasını istemiyor belki de. Çünkü insanlara sadece ya duyulması, istenilen şeyi aktarmak istiyor Evet. ya da onun inanılmaz sansüre uğranmış şeklini aktarmak istiyor. Buradaki politikacılar diyelim ya da işte kanun yapıcılar diyelim. Kesinlikle. Şimdi toplumları bir arada tutmak isteyen, beşeri anlamda sistemleri kullanan bir otorite için bilim insanlarının söylediği şeylerin çoğu rahatsız edici. Ya bunu yapımında da görmüştük, hatırlarsınız. Don't Look Up diye bir Tabii ki. Çok vardı. Hani satirik bir taraftan evet, göstermişlerdi. ama orada şeyi çok hani net bir şekilde görüyoruz. Yani bilim gerçekliğin üzerine süs koyup söylemez. Evet. Gerçekliği, örneğin deprem ihtimali burada %50'nin üzerindeyse bunu net bir şekilde ifade eder. Can mı sıkar? Can sıkar. Ama bilim iletişimcisi şunu yapabilir. Filmde onu çok göremiyoruz ama Carl Sagan bunu çok iyi yapıyordu. Korkuyla değil. Yani kitlelere korkuyla bilimsel bilgi anlatmak geri tepiyor. Biz bunu gördük. Ama anlaşılabilir şekilde bunun zararının onlara dokunabileceğini anlatmak ya da faydasının onlara dokunabileceğini anlatmak daha da rahatlatıcı bir yol açabiliyor. Kesinlikle, aynen. Yani işte bilimde hakikaten biz biraz birlerle sıfırlarla ilerliyoruz ama işte ya hayatta o tam öyle olmuyor. Belki Tabii. işte onu bir şekilde yumuşatarak, dediğin gibi bir şekilde daha doğru şekilde ifade ederek yapmak, yani hem bizim de geleceğimiz için hem dünyanın da iyiliği için belki çok daha iyi olacak. Son olarak da belki şeyi konuşabiliriz. Şimdi hep bu bölüm boyunca işte uzayın büyüklüğünden, işte ışık yıllarından onu hep konuştuk. Tabii olası bir durumda, yani bir galakside, başka bir galakside, başka bir yıldızda bir hayat bulmamız ihtimalinde oraya gitmek de mesela aslında başlı başına bir dert. Oraya Tabii. sonuçta metrobüsle gidemeyeceğiz. Aynen Ya da bir öyle. uçakla gidemeyeceğiz. Ve yani bir uzay aracımız olsa bile onunla gitmek de aslında epey bir zor. Filmde de aslında bundan böyle bir kesit görüyoruz. İşte Jodie Foster'ın karakterinin böyle bu elektromanyetik dalgaların belki kafayı yediği böyle bir ortamdan sonra uzaya gittiğini görüyoruz. Belki minik bundan da bahsedebiliriz. Orada şeyden bahsediyor zaten. O da bir yandan anlatmaya çalışıyor. Hala kayıt alındığını düşünerek işte bir solucan deliğindeyim. Şu an ilerliyorum, işte değişik imajlar görüyorum falan filan diye bahsediyor. Aslında belki bunun doğruluğunu konuşabiliriz. İşte o solucan deliği zaten Einstein'ın görecelik teorisinden geliyor ve Tabii. solucan deliği hep konuşulan eden bir şey. Hatta pinball oyununda bir yeri vardır. Belki biraz dediğim gibi onu bahsedebiliriz. Yani bu solucan deliği hakikaten teorik bir şey mi? Hakikaten sence uygulanabilir tarafı var mı? Sen nasıl görüyorsun? Ya bu tabii ki teoride böyle bir şeyin olma olasılığından bahsediyoruz ama bu kanıtlanmış bir şey değil. Böyle bir şey gözlemlemedik de, öyle bir şey yok. Benzer şekilde diğer çok bilimsel anlamda uygunluğu yüksek olan Interstellar filminde de bir solucan deliği yolculuğu sayesinde Güneş sistemimizin dışına çıkılabiliyordu. Aslında basit anlamıyla mantıksal olarak solucan delikleri dediğimiz şey bizim şu anda bildiğimiz evrenin içerisindeki materyallerin dışında kalan bir materyaller topluluğunun içerisinde bazı çöküntülerin olabileceği ve bu çöküntülerin, bazı kütlelerin, ki göreliliği Einstein'ın oradan geliyor, o kütlelerin yaratacağı büyük çöküntülerin evrenin başka bir yerinde bir açılıma, bir boşluğa çıkabileceğini söylüyorlar. Bu tabii ki tamamen varsayımsal bir şey. Bu konu üzerine çok çalışılıyor. Biraz önce verdiğim o kuantum bilgisayarlarıyla da bunun modellenmesi yapılmaya çalışılıyor. Orayla ilgili bildiğimiz sınırlı bilgiler şunlar. Yani bir yerden bir yere yolculuk için bu mesafeyi aşırı kısaltabilir. Çünkü biz sadece lineer bir evrenmiş
gibi düşünüyoruz ya da öyle resmediyoruz, öyle tahayyül ediyoruz ama bu evrenin birbirinden uzaklaşan, birbirine yaklaşan bir sürü galaksisi, bir sürü maddesi var ve bu maddelerin içerisinde bazı böyle ömrünü tüketmiş ve kütle ağırlığı çok yüksek olan maddelerin yarattığı çöküntüyle bir başka yere bir kapı açılabilir mi diye ifade edilen bir nokta. İçerisinde ne olacak? Teorilerimiz var. Hiç bilmiyoruz. Geçmek mümkün mü? Bilmiyoruz. Ama 1000 yılı ışık uzaklığındaki bir mesafeyi çok ama çok kısaltabilecek. Evet. İşte 7 yıla 5 yıla düşürebilecek, normal dünya yılına düşürebilecek bir şeyden bahsediyoruz. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda ki biliyorsunuz kara delikler konusunda da varsayımsal olarak biz 2000'lerin başında daha ciddi o anlamda konuşmaya başladık ve yine bir dünyadaki birden fazla radyo teleskopu ve başka teleskopların yardımıyla onun bir fotoğrafını yayınlayabildik. Ve teoride kağıt üzerinde modelleyip resmettiğimiz Evet, hatta şeye çok... Feyza Üstün isimli Evet, bir bilim insanı galiba bunun başındaydı ya da Projede yürütücülerinden Evet, biriydi aynen diye öyle. hatırlıyorum. Aynen Bu öyle. kara delik resmi 2 sene oldu galiba değil mi? Galiba yani yakın bir yakın bir zamanda zamanda yayınlandı. oldu. Hatta Aynen öyle. high resolution fotoğrafları da galiba bir 6 ay önce falan yayınlandı diye O hatırlıyorum. olabilir. Ona bakmadım ben ama o zamanki şeyde bu Interstellar filminden hatırlayacaktır dinleyicilerimiz. Bir kara delik şey vardı, görselleştirmesi vardı. İngiliz bir Double Negative diye grafik şirketiyle yapılmış. Kip Thorne'un Nobel aldığı equation'larla yapılmış bir şeydi. Ve biz gerçek fotoğrafa baktığımızda ona ne kadar yakın olduğunu da gördük. Şu anda solucan delikleriyle ilgili tabii ki bir görsel temasımız yok. Bir teori var elimizde ve Evet. şu an aslında ona yönelik kanıtlar arıyoruz. Belki de gelecekte bu teorilerin gitgide aslında daha kuramlara veya başka şeylere dönüştüğünü göreceğiz. Yani umarım da görürüz. Ben yani Ya umarım. öyle bir gelecek isterim açıkçası ama tabii teknolojinin gelişmesi ve daha uzaklara belki yolculuk edebilmemiz de daha önemli olacak. Son olarak belki şey yapabiliriz. Filmi böyle kendimizce puan verebiliriz eğer istersen sen de. 100 üzerinden. Ben bunu daha çok şey olarak düşünüyorum. İşte 50 film, 50 filmin bilimi gibi. Ama tabii sen Atabey senin için aynısı geçerli. İstediğiniz gibi puanlayabilirsiniz. Ya ben şahsen şimdi hep filmin biliminin ne kadar etkileyici olduğunu Carl Sagan'dan bahsettiğimiz için ya çok ufak tefek şeyler var işte o uzaydan gelen işte alet yapımı falan filan onlarda böyle bir cheesy kısımlar var ama yine de genel olarak epey etkileyici buldum ben de. Onun için mesela bilim tarafına 45, film tarafına da bir 40 verip bir 85 veririm gibi hissediyorum bu filme. Atabey sen hissiyatın ne yönde? Benim de sana yakın ya. Ben filmi beğendim açıkçası. Ben daha yeni izledim ya. Daha önceden izlememiştim bu filmi. İlk defa izleme fırsatı buldum. Ve filmi gerçekten beğendim. Benim için akıp gitti. Aslında uzun da bir film. 2,5 saatlik bir film. Ve bu tarz filmlerde ben genelde izlemekte zorlansam da bu film benim için akıp gitti ve hiçbir sıkıntı yaşamadım. Film tarafında tek belki de puan kıracağım şey Matthew McConaughey'in sadece bir hani aşk ilişkisi için oraya koyulmuş gibi böyle sanki Evet, hani hiçbir zıt zaman çok kutuplar. derinleşmiyor karakter. Evet, hani tek bir kutbumuz olmasın da bir zıt kutup da koyalım onun hani Jodie Foster'ın etrafına orada bir dönsün dolaşsın bir şeyler yapsın gibi bir his oluşmuştu benim içimde. Sırf o yüzden birazcık puan kıracağım ama onun dışında total puan vereceğim sadece. 10 üzerinden 8 vereceğim ben de. Yani 80 puan net bir şekilde veririm. İzlediğim belki de Interstellar'dan sonra beni en çok etkileyen Matthew McConaughey uzay temalı filmidir. O da 2 tane var. Başlangıç noktası sonra yıllar sonra bu Tabii. sefer başrole geldi. Evet. Bayağı da etkileyici bir rolde yani. Ben açıkçası biraz cömert davranacağım. Hem bilim tarafına hem film tarafına. Çünkü filmin çekildiği dönemi düşünüyorum. 97, 98, 99, 99'da da yani görsel anlamda bugünün Dijital efektler çok iyi. Evet, hiç süper. sırıtmıyor yani. Evet Çok yani iyi. çok iyi filmler vardı. 45 vereceğim ben yani 90 üzerinden. Dijital efektler konusunda bu arada gerçekten o hadron çarpıştırıcısına benzeyen o Evet. yolculuğa başlamanız çok iyiydi gerçekten. Evet, evet. Tamam hani belki wormhole kısmı birazcık Onu bence ellerindeki kalmış koşula göre ama gayet iyi yani. Yine Evet, de. close-up Gerçekten falan da iyiydi. çok iyiydi ya. Gerçekten yani iyiydi. hani Satürn'ün yanından geçen bir görüntü falan. Kesinlikle. 97'de çekilmiş 20 yıl olmuş daha bizim
Voyager'lar yollanalı, Hı hı. hani görüntüler ve şeyler, tahayyüller çok yerinde falan. Ben beğenmiştim. Kesinlikle Evet, çok iyi. yani Dijital efekt konusunda. İyi de yaşlanmış bir film. O da önemli. Çünkü bazı filmler hakikaten kendi döneminde böyle çok büyük çığır açıyor ama 10 yıl ya da 5 yıl sonra baktığında öyle hissedilmiyor ya. Mesela Evet, Kubrick mesela bence. Evet, Kubrick de olabilir, evet. Ya şeyde de mesela bu filme biz neredeyse 30 yıl sonra bakıyoruz ve hala aynı şekilde etkileniyoruz. Tabii. Bu da hakikaten hem yönetmene hem de işte o orijinal materyalin belki sağlamlığına da tekrar bir kanıt olarak belki sunulabilir. Ben çok teşekkür ediyorum. Bugün geldin, Ben bizi teşekkür ederim. bilgilendirdin, dinleyicilerimiz de Onur keza. duydum. Çok buraya teşekkürler. davet Çok ettiğiniz keyifli için. yani. Çok teşekkür ederiz. O zaman artık sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.